Sürekli yorgunum, kafam dağınık, odaklanamıyorum. Biraz kaygılıyım ama herkes öyle. Bu cümleler sana da tanıdık geliyor mu? Yoğun bir tempoda ayakta kalmaya çalışıyorsan bu tükenmişliği sıradan bir bedel sanıyorsun. Oysa kötü olanı normal sayınca bedenin anormali yeni normal sanıyor. 19. yüzyılda Victor Hugo şöyle diyordu. Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz. Biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk. O yüzden anlaşamıyoruz. Bugün sağlık alanında da tam olarak aynı kavga sürüyor. Bir tarafta sürekli tedavi edilecek insanlar, yönetilecek semptomlar, bastırılacak sorunlar isteyen bir anlayış var. Diğer tarafta ise hastalığın doğmadan önlenmesini, insanın zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak daha güçlü bir yaşam kurmasını savunan bir yaklaşım var. Biz ikinci taraftayız. Çünkü mesele sadece hasta olmamak değil. Mesele insanın kendi yaşamının kontrolünü ve sorumluluğunu geri almasıdır. Mental wellness dediğimiz şeyle tam olarak bunu hedefliyoruz. Sadece iyi hissetmek değil, zihinsel, ruhsal ve fiziksel sağlık halini koruyan, güçlendiren bir yaşam sistemi kurmak istiyoruz. Ve bu romantik bir temenni değil, bilimsel verilerle sıkı sıkıya bağlı bir yaklaşım. Küresel sağlık göstergeleri tutarlı biçimde şunu söylüyor. İnsanların hayatını kaybetmesine yol açan büyük sağlık sorunlarının arkasında çoğunlukla önlenebilir süreçler var. Düşünme, beslenme, dinlenme ve yaşama alışkanlıklarımızı düzenleyerek çok farklı hayatlar yaşayabiliriz. Hatta bu videonun sonunda yarın sabah bu sisteme hemen başlaman için sana tek sayfalık pratik bir kontrol listesi de vereceğim. Ama önce sorunun kaynağına inelim. Modern hayatın en büyük tuzakları iki ana sac ayağı üzerinde şekilleniyor. Biri yarının normalleştirilmesi, diğeri sorumluluğun terk edilmesi. Önce ilkine bakalım. Az uyumak normalleşiyor, ekrana yapışık kalmak normalleşiyor, düşük enerji, sürekli stres, zihinselsiz. Bunların hepsi normalleşiyor. Dikkat et, bir şeyin sık görülmesi onun normal olduğu anlamına gelmez. Toplumda yaygın olan her şey biyolojik olarak sağlıklı değildir. Zararlı olan sıradanlaştıkça beden alarm vermeyi bırakmaz. Sadece sen o alarmı hayatın bir parçası sanırsın. Şimdi denklemi ters çevirelim. İyi olan zor değil. Sadece ortamın standardı olmaktan uzaklaşmış durumda. Birçok insan sağlıklı yaşamı sadece çok disiplinli insanların yapabileceği özel bir proje gibi görüyor. Oysa mesele irade değil. Mesele öncelikler, tercihler ve tasarımdır. Doğru soru, ben neden yeterince iradeli değilim, değildir. Doğru soru şudur. Benim günlük hayatım hangi davranışı otomatik hale getiriyor? Hayatın mantığını doğru kurarsan iyi olan daha doğal hale gelir. Günümüz yaşamının ikinci problem kaynağı da şu. İnsanoğluna edilgen ve tüketici olduğu bir anlayış sıklıkla aşılanıyor. Kendi yaşamının sorumluluğuna ve karar sahipliğine odaklanması yerine her sorununda sebebi ve çözümü dışarıda araması öğretiliyor insanlara. Bunun sonucunda da zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak bağımlı kalabalıklar ortaya çıkıyor. Oysa doğada yer alan hiçbir canlı türünde buna rastlamıyoruz. Çünkü bu doğanın temel yasalarına ve işleyiş şekline terstir. Yuvasını başkaları yapsın diye bekleyen bir kuş ya da kendisine balık getirilsin diye bekleyen bir kutup ayısı göremezsiniz. Ben uzayamıyorum çünkü az ilerideki otlar engel oluyor diye şikayet eden bir ağaç olamaz değil mi? Peki insan kendi yaşamının olguları söz konusu olduğunda neden sorumluluğu başka adreslere yükleyip dursun? İşte tam olarak bunu değiştirmek gerekiyor. Ve buraları değiştirmeye başlayınca insan kendi içerisindeki potansiyeli ve sahip olduğu eşsiz sistemi fark etmeye başlıyor. Hikaye bambaşka bir şeye dönüşüyor. Zihin ve bedenin bütünlük oluşturduğu muazzam bir sisteme sahibiz aslında. Akıl, ruh ve beden ayrı ayrı değil, tek bir sistem. 5 temel alan var ve bunlar birbirinden bağımsız değil. Uyku, hareket, beslenme, stres regülasyonu ve sosyal bağ. Anlam. Uyku bozulursa stres toleransı bozulur. Stres artarsa iştah ve dürtü kontrolü bozulur. Hareketsizlik artarsa enerji, dolaşım ve ruh hali bozulur. Sistemi bozuk bir bedende sağlam bir psikoloji inşa edilemez. Psikolojik kırılmaların çoğu fizyolojik altyapının çökmesiyle başlar. Bu yüzden mental wellness yalnızca iyi düşünmek değil, nörobiyolojik iklimi doğru kurmaktır. Mesele karakter meselesi değil, sistem meselesidir. Burada iki ayrı yaşam yaklaşımı var. Biri tedavi modu bildiğiniz. Sinyal gelince söndürmeye çalışma. Baş ağrısı olduysa bastır. Kaygı yükseldiyse sustur. Beden alarm verdiyse sadece alarm sesini kıs. Bir de inşa modu var. Sinyal gelmeden önce sistemi güçlü tutmak.
Yorgunluk, kaygı, beyin sisi, uyku bozukluğu bunlar düşman değil. Senin gösterge panelin aslında. Arabanın hararet ışığı yandığında ilk hedefin ampulü sökmek olmaz değil mi? Motoru kontrol edersin. İnsan bedeninde de aynı mantık geçerli. Tedaviye karşı değiliz ama her sorunu bir hap yutarak çözeceğimiz yanılgısından kurtulmak gerekiyor artık. Ana mod inşa modu olmalı. Bunu daha somut görmek için bedenini ve zihnini büyük bir şehir gibi düşün. Dolaşım sistemi otoyollar, besinler ve oksijen şehrin yakıtı, uyku bakım vardiyası, stres sistemi ise alarm modu. Yollar tıkalıysa, yakıt kalitesizse, bakım ekipleri hiç çalışmıyorsa, alarm sistemi sürekli aktifse bu şehir bir süre idare eder. Ama arızalar birikir, sonra kaos ve yıkım. Çoğu insan maliyeti sistem bozulduktan sonra fark eder. Sence bu kadar zarara gerek var mı? Tabii ki yok. Peki bu şehri nasıl inşa edeceğiz? Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Sağlıklı yaşamla ilgili yapabileceğin onlarca şey var ama hepsinin etkisi eşit değil. 80'e 20 kuralını biliyor musun? Ekonomist Wilfredo Pareto'nun keşfettiği bu ülkeye göre sonuçların %80'i etkenlerin %20'sinden geliyor. Sağlıkta da bu geçerli. Yani sorulması gereken şu: hangi az sayıda alışkanlığı geliştirirsem sağlığımın büyük bölümünü taşır? Hangi değişiklikleri yaparsam etkisi güçlü olur? Araştırmalar tutarlı biçimde aynı 5 alana işaret ediyor. Bunlara odaklanırsan geriye kalan her şey kendiliğinden düzelmeye başlıyor. İşte iyi yaşamın 5 ana kolonu. Ve her biri için hemen bugün uygulayabileceğin yüksek kaldıraçlı mikro adımlar, öneriler sunayım. Birincisi ritim. Beden rastgeleliği sevmez. Biyoloji ritim ister. Bu gece uyku pencereni hedeflediğin saate sadece 15 dakika daha yaklaştır. Mükemmel olmak zorunda değil. 15 dakika. Yarın bir 15 dakika daha denersin. İkincisi akış. Dolaşım, beyin fonksiyonları ve ruh hali harekete bağlıdır. Gün içinde en azından bir 6.000 adım ya da 20 dakika hafif teri hedefle. Bunu takvime yaz ama. Vaktim olursa değil, sabit bir randevu gibi olsun. Üçüncüsü yakıt. Tek mucize gıda yok. Mesele genel desen. Tabağın yarısını her zaman gerçek, işlenmemiş besinlere ayır. Lif, protein ve vitamin alman lazım. Geri kalanı serbest ama bu yarı sabitlendikten sonra sistem çıktısı değişmeye başlar. Dördüncü başlık sakinlik. Bu önemli bir konu. Sinir sistemi regülasyonu lüks değil, biyolojik ihtiyaçtır. Stres yükseldiğinde telefona, ekrana, sigaraya ya da şekere kaçmak yerine günde sadece 10 dakika hiçbir şey yapmadan uyaransız dur, nefes al, kendini duy. Bu alışkanlık tek başına stres hormonlarının seyrini değiştiriyor. Ve beşincisi, hepsini bütünleyici. Bağ ve anlam. İnsan sadece kaloriyle yaşayan bir canlı değil. Her gün en az bir kişiyle, hiçbir iş veya çıkar ilişkisi barındırmayan gerçek bir sohbet et. Kısa olabilir, problem değil. Önemli olan kaliteli olması, samimi olması. Ve lütfen rahat ol, robotik düşünme. Bu 5 şeyi %100 uygulamak zorunda değilsin. Ama bu 5'e odaklanırsan, bir yerden başlarsan, diğer her şeyi telafi etmeye çalışmaktan çok daha hızlı ilerliyorsun. Çok zor, vaktim yok, pahalı bahanelerini duyar gibiyim. Ama bir Japon atasözü var. Bakım tamirattan ucuzdur. Bugün sağlığın için ayırmadığın zaman yarın hastalık için senden misliyle alır. Harcamadığın bir birim zaman, bir birim dikkat, bir birim bütçe ileride 50 kat maliyete dönüşüyor. Asıl pahalı olan sağlıksız yaşamanın faturası. Ya hep ya hiç mantığını da bırakmamız gerekiyor. Asıl güç birikimli tasarımda. Bazen günde tek bir doğru hamle bile trendin yönünü değiştirir. Sistemler küçük tekrarlarla kurulur. Beden de zihin de hangi yöne doğru yaşadığını kaydeder ve hatırlar. Ve bütün bunların kendimizle birlikte ailemize, toplumumuza da yansıdığını unutmamak lazım. Bir toplum neyi normal sayıyor? Tükenmişliği mi? Sürekli semptom bastırmayı? Yoksa iyi yaşamayı, önleyici aklı ve biyolojik saygıyı mı? Biz normalleştirmeyi tersine çevirmek istiyoruz. Sağlıklı yaşamı imkansız bir ideal gibi değil, doğru kurulmuş bir sistemin doğal sonucu gibi görmek istiyoruz. Tedavi edilecek hastalar değil, hastalığın doğmadığı hayatlar istiyoruz. Hedefimiz korku satmak değil, sistem kurmak ve bir kültür inşa etmek. Bu videoyu kapattığında sadece motive olmuş bir izleyici olarak kalmanı istemiyorum. Videonun açıklamalar kısmına tek sayfalık günlük inşa kontrol listesini ekliyorum. İndir, kaydet, istersen düzenle. Buzdolabına as ve o 5 kolonu hayatına hemen entegre etmeye başla. Ama bir yerden başla mutlaka lütfen. Çünkü iyi yaşam tesadüf değildir. Kurulan bir şeydir
ve sen de bunu kurabilirsin.